Ay çok siyahlar içindeyim. Hoş geldiniz bir yayına. Bu gözlükler de çok mu siyah oldu? Nasıl oldu? Olmuş mu? Ya bugün birazcık tabii şeyden de çıktığım için tedaviden böyle çok kendim fazla üst baş değiştiremedim. Biraz dinlenmem lazım aslında. Böyle şey yapacağım, ayaklarımı uzatacağım, size masal okuyacağım. Tatlı tatlı masal okuyacağım ve çok güzel de bir masal seçtim. Hmm, Yani böyle düşünüyorum açıkçası. Yorumlara şimdi bakacağım, geliyorum. Ay, hesabı değiştirmek falan istemiyorum. Açılsın şu. Evet. Bir şeyleri de ben böyle karıştırmışım. Ana sayfaya alayım. O çok ters köşe oldu. Herkes siyah dedi, ben kırmızı giydim. Yani kırmızı çorap da çok da sevmem aslında. Yani kırmızıyı üzerime daha çok yakıştırıyorum. Bugün size bir Rus masalı okuyacağım. Çok mu kapandık ya? Bakayım, değişirim. Olmadı. Ya. Ah, kolyemi göstermeyecektim. Kolye takmayacaktım, çıkaramadım. Merhaba, böyle birazcık yorulmuşum. Sabah 8'de kalktım ve şimdi canlı yayını açtım. Bu linkte canlı yayındayım. Ya çok bugün istediğim gibi hazırlanamadım. Anketlerde aslında siyah öndeydi ama işte bir ters köşe yaptım. Kırmızı giydim. Link burada. Bekliyorum. Bir Rus masalı okuyacağım. Çok ilginç, sürükleyici bir masal. Ayaklarımı uzatacağım. Masalımı okuyacağım. Görüşürüz. Merhaba. Böyle birazcık yorulmuşum. Sabah 8'de kalktım. Ve şimdi canlı yayını açtım. Bu linkte canlı yayındayım. Yani çok bugün istediğim gibi hazırlanamadım. Bir gün var ya, bunları falan yapmayacağım. Merak ediyorum şey nasıl olacak, algoritma. Yani çok hiç sizle falan konuşmadan şey mi yapsam, ama gerçi konuştuğum zaman daha ilgi çekiyor. Bu da var. Yorumları buradan bakayım ya. Zorum ne? Şuradan bakarım rahat rahat. Evet, ben de gireyim, kendimi izleyeyim. Dantel yok mu? Siyah niye giydin? Siyah daha, evet, siyah daha güzeldi. Siyah zaten çok giyerim, merak etmiyor ki. Ya bu seferlik böyle yaptım. Aslında siyah şey yapacaktım. Siyah jartiyerdi de. Niye kırmızı moda oldu peki sizce? Ama kırmızı da şey durdu. Şurada giysem yaslı gibi duracaktı, kara kara. O yüzden böyle yaptım. Masala geçiyorum. Kırmızılar geldi. Rusça yazıyor. Ben bunu çeviremedim şimdi. Teşekkür ederim. İvanlı bir masal. Zaten tüm Rus masalları İvanlı oluyor. Ya var ya, şu resmi kaldırıp başka resim koyacaktım ama belim kötü. Ben tek kişiyim. Tek kişilik dev kadro. Cevat Kelle gibiyim yani. Zamanında şeyler bilenler bilir. Şöyle şey yapacağım. Haftaya siyah giyerim ya. Haftaya siyah giyerim. Ama hani üyeliklerime canlı yayında değişirim ben bunu mesela. Başka varyasyonlarını falan gösteririm size. Teşekkür ederim. Yani dinlenmem lazım. Çünkü bir tedavi, bir şey gördüm, manipülasyon. Onun işe yaraması için yani daha şey olması için benim dinlenmem gerekiyor aslında. Ama
Yayın günüydü. Show must go on diyorum. Çok uzun bir masal değil ama çok güzel, çok sürükleyici bir masal. Evet. Şimdi ben bunun ismini farklı koyacağım yalnız. Yani masalın ismi Ivan Popyalov ama yani bunu koyarsam şey olmaz. Ben içerikle ilgili bir isim koyacağım size. Yani şey yapacağım. Bir şey diyeceğim ya. Şu gözlük daha mı iyi olacak? Bakın bir dakika. Birazcık da geniş ekran yapalım. Bu arada telefonu değişecektim yayını yaptığım. Ama telefon vermeleri birkaç haftayı buluyor. Ve birkaç hafta sonra 9 Kasım'da Merkür Retrosu başlıyormuş. 9 Kasım bunun bir de durağını falan var. Etti sana 7 Kasım. 7 Kasım'da gelirse gelen telefonu açamam yani. Böyle de bir tehlike var. Yani kullanmaya başlayamam. Benim gibi böyle takıntılı olanlar. Evet. Ay ay. Şu halde kayıyorum yalnız bu kürkün içinde. Gerçekten kayıyorum. Bu çorapla kaydım yani. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Sesim güzel geliyor. Tamam. Yaşlı bir karı koca yaşardı. Bunların 3 oğlu vardı. İkisinin aklı başındaydı. Ancak üçüncüsü budalanın tekiydi. İşte bu şapşal oğlanın adı Ivan, soyadı Popyalov'tu. 12 koca sene boyunca Ivan ocak küllerinin arasından yattı durdu. Ama sonunda öyle bir ayağa kalkıp silkindi ki üzerinden 100 kilo kül döküldü. İşte Ivan'ın yaşadığı bu ülkede hiç bitmeyen bir gece yaşanmaktaydı. Bütün bu karanlığın sorumlusu ise yılandı. Neyse günün birinde Ivan bu yılanı öldürmeyi üstlendi. Babasına dedi ki, baba 100 kiloluk bir gürz yap. Babasının yaptığı gürzü alıp tarlaya gitti ve elindeki topuzu var gücüyle havaya savurdu. Ardından eve döndü. Ertesi gün topuzu savurup yukarı fırlattığı noktaya geldi. Başını geriye çevirmiş halde oracıkta dikilip bekledi. Fırlattığı yerden aşağı düşen gürz Ivan'ın alnının tam ortasına isabet etti ve ikiye yarıldı. Ivan hemen eve gelip babasına dedi ki, baba, haydi bir tane daha gürz yap bana ama bu sefer 200 kiloluk olsun. Yeni gürzü alıp yine tarlaya gitti ve yukarı fırlattı. Gürz 3 gün, 3 gece havada döndü durdu. 4. gün Ivan aynı yere gidip gürzün aşağı inmesini bekledi. Bu sefer gürzün önüne dizini koydu ve gürz 3 parçaya bölündü. Ivan eve dönünce babasından 3. bir gürz yapmasını istedi. Bu sefer 300 kilo olacaktı, sonra yine tarlaya gidip eline aldığı gürzü havaya fırlattı. Bu sefer gürz tam 6 gün havada kaldı. 7. gün geldiğinde Ivan her zamanki yerindeydi. Gürz yere indi ve Ivan'ın alnına çarptı. Darbenin etkisiyle alnı yamuldu. Bunun üzerine işte Ivan, işte bu gürz yılanı alt eder dedi. Şimdi size bu masalla ilgili bir yorum getireceğim. Başlayacağım yani yorumları şöyle. Ben aşağı yere mi otursam ya? Değişiklik. Bakayım daha mı rahat ederim acaba?
Şimdi biraz yaklaşayım. Evet, geldim. Dangling with my black heels. Okay. Kim azar yedi? Yok be, ne azarı? Bir dakika. Rusça anlamıyorum yani. Neyse, şimdi şöyle bir şey. Şimdi bu 12 var bir kere. 12 deyince zaten Yusuf ve 12 kardeşi geliyor. 12 yıldızla, yani böyle şeyler, gezegenler, sistemler, 12 ay falan geliyor. 12 yıl böyle bir şey var. Rujumu sildiğim ellerim. Şimdi karanlıktan bahsediyor ve yılandan bahsediyor. Size bu ne getirdi? Aklınıza ne geldi? Aslında buradaki karanlık nedir, yılan nedir? Bunları bakalım bana kim söyleyebilir? Sembolik olarak yılan ne, karanlık ne? Orada ne anlatmak istiyor? Yukarı çıkacağım. İnternetim mi kopuyor? Şöyle bir şey diyeyim, ben fiber internete geçtim. Fiber internete geçtiğimden beri yayın kesiliyor. Hı? Yılan, hayır öyle bir şey değil. Şöyle diyorum. Madem öyle, ay niye yeşil hocam gözüktü? Şöyle diyeyim size. Yılanı ben iki türlü yorumlarım ama buradaki ben temsiliyeti şöyle gördüm. Ve karanlık diyor. Yani bir karanlık getirmiş. Yılan aslında nefsimizi temsil ediyor. Ve o gürzle alnına çarpıyor. Şöyle bir şey, yılan aslında nefs, bir yandan da kundalini yılanı vardır. Şimdi Rus masalında acaba kundalini yılanından bahseder mi? Emin değilim. Ama nefsi yaptığı zaman ve bunu öldürmesi gerekiyor. Her zaman aslında böyle ezoterik anlatımlarda, masallarda bir kahraman vardır. Genç oğlan budaladır, aptaldır, henüz böyle bir şey yaşamamıştır. Yani böyle bir şey başarmamıştır. Bir şeyi öldürmesi gerekir. Hep canavarı öldürmesi gerekir falan. Benim ağzım yamuk mu? Ağzım yamuk galiba benim. Neyse. Evet ya, ben hep canlı yayınlarda falan da televizyonda da yani ağzımı yamuk görürdüm. Hiç dolgu molgu yaptırmadım. Bu şeylerden hoşlanmıyorum. Neyse, yani buradaki yılan aslında nefsi. Bu kişinin nefsi. Ve dikkat edin, 3. seferde ancak bunu yenebiliyor. Yani onu yenebilecek gürzü elde ediyorlar. Buna babası yardımcı oluyor. Ve nedir? 7 gün dönüyor. Bu da 7 mertebeyi temsil ediyor aslında. 7 katı temsil ediyor. 7 ile ilgili başka bir teorim daha var. 7 nedir? 7 ne vardır? Almadım. Yayından sonra alacağım. Bir kadeh bir şey içeceğim. Diplomatik o büyük ihtimalle. Şu an çay içiyorum. Yayından sonra içeceğim. Biraz ihtiyacım var yani. Çünkü belimi falan rahatlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. 7 ile ilgili yorumu bekliyorum. Hatta renklendirin. 7 önemli rakam, sizce nedir bakalım? Evet. Oturuyorum tekrar yukarı. 7 ile ilgili renklendirirseniz geleceğim. Yes. Snake, 7 çakra var zaten, 7 nefs mertebesi de derim. 7 ile ilgili başka bir şey daha var. Hristiyanlığı düşünün bakalım. 7 yani yukarı çıkmakla ilgili var ama bir şey daha var. Acaba masalda bununla ilgili bir şey çıkacak mı acaba? Hı? Ne dersiniz? Bakalım.
Bayağı heyecanlı bu masal yani. Bayağı olaylı macera filmi gibi. Her şey hazır olunca abileriyle beraber yılanla dövüşmek için yola koyuldu. Az gittiler, uz gittiler. Sonunda bir tavuğun bacakları üzerinde yer alan bir kulübeye vardılar. Bir tavuğun bacakları. Burasını anlamadım işte. İşte yılan bu kulübede yaşıyordu. Üç kardeş tam bu noktada durdu. Sonra Ivan eldivenlerini asıp abilerine döndü. Eldivenlerimden kan akacak olursa hemen imdadıma koşun. Bu sözlerin ardından kulübeye girdi ve tahta kaplamanın altına oturdu. Kısa süre sonra üç başlı yılan belirdi. Küheylanı tökezledi, tazısı uludu ve Şahin'i feryatlar kopardı. Bunun üzerine yılan bayıldı. Ne diye tökezlersin ey küheylan? Ya sen ne diye ulursun ey tazı? Peki ya sana ne demeli? Nedir o yaygara ey Şahin? Nasıl tökezlemeyeyim diye cevap verdi küheylan. Tahtanın altında Ivan Popyalov oturmakta. Bunun üzerine yılan dedi ki, hadi çık dışarı Ivanuşka, gel de gücümüzü yarıştıralım. Ivan karşılarına geçti ve dövüşe başladılar. Mücadelenin sonunda Ivan yılanı öldürmeyi başardı. Sonra yine tahta kaplamanın arkında oturmaya devam etti. Tam o sırada bir başka yılan ortaya çıktı. Bunun altı başı vardı ve yılan onu da öldürdü. Ardından bu defa 12 başlı bir yılan geldi. Ivan onunla da kavgaya tutuşup canavarın 9 başını kopardı. Yılanın takati kalmamıştı. O esnada bir kuzgun kanat çırparak geldi ve hırıldadı. Krof krof. Yani orada krof diyorlar mesela. Biz ne deriz kuzguna? Kuzgun sesi falan biraz daha farklı olsa gerek. Ay başka çorap. Kayıyorum ben böyle yapınca. Bunun üzerine yılan da kuzguna seslendi. Hadi bir an evvel uç git de karımı çağır ve Ivan Popyalov'u yemesini söyle. Ama Ivan bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Hadi uçup git de abilerime haber ver. Buraya gelsinler de şu yılanı birlikte öldürelim. Sonra da etini yersin diye sana verelim. Rüşvet veriyor. Ivan'ın söylediklerini işiten kuzgun hemen Ivan'ın abilerinin yanına gidip başlarının üzerinde ciyak ciyak bağırmaya başladı. Kardeşler uyanıp kuzgunun sözlerini işitince Ivan'ın yardımına koştu. Birlikte yılanı öldürdüler ve başlarını alıp kulübeye götürerek burada imha ettiler. Bu olayın hemen ardından bütün ülkeye parlak bir ışıkla aydınlandı. Yılanı öldürdükten sonra Ivan Popyalov ve abileri evlerinin yolunu tuttular. Ama Ivan eldivenlerini unutmuştu. Hemen koşturup kulübeye geri döndü ve eldivenlerini buldu. Ama o sırada yılanın karısı ve kızlarının kendi aralarında konuştuklarını duydu. Bunun üzerine kendini bir kediye dönüştürüp kapının dışında miyavlamaya başladı. Kediyi içeri aldılar ve o söyledikleri her şeyi ve kedi de yani Ivan da söyledikleri her şeyi dikkatle dinledi. Sonra Ivan eldivenlerini alıp koşturdu. Abilerinin bulunduğu yere varınca atına bindi ve hep birlikte yola koyuldular. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Karşılarına yemyeşil bir çayır çıktı. Çayırın üzerinde ise ipek minderler vardı. Abileri dedi ki, hadi atlarımızı burada otlatalım hem de biraz dinleniriz. Ama Ivan itiraz etti. Durun bir dakika abiler. Hemen gürzünü eline alıp mindere vurdu. Bir anda minderden kan fışkırmaya başladı. Bu olayın ardından yola devam ettiler. Epey at bindikten sonra dalları altın ve gümüş elmalarla dolu bir elma ağacına rastladılar. Abileri dedi ki, hadi birer elma koparıp yiyelim. Ama Ivan durumdan şüphelenmişti. Bir dakika abilerim,
Ben bir tatlarına bakayım önce. Şimdi şurada da şey kısmı var aslında. Yani niye kediye dönüştürdü kendini? Bir. Peki kediye dönüştürdü, konuştuklarını dinledi. Ne dinledi? İki. Yani hani bunlarla ilgili elimizde bir bilgi yok yani. Sonra gürzünü alıp elma ağacına fırlattı. Ağaçtan oluk oluk kan akmaya başladı. Bu olayın üzerine oradan ayrılıp yola devam ettiler ve epey yol aldıktan sonra bir çeşme çıktı karşılarına. Abileri dedi ki, hadi biraz su içelim. Ama Ivan Popyalov buna karşı çıktı. Durun abilerim. Gürzünü bir kez daha kaldırıp çeşmeye vurdu ve çeşmeden kanlar akmaya başladı. Çünkü çayırdaki minderler, elma ağacı ve çeşme hepsi yılanın kızlarıydı. Yılanın kızlarını öldürdükten sonra Ivan ve abileri evlerine döndü. Tam o sırada yılanın karısı uçarak peşlerinden geldi ve gökyüzünden yere doğru çenesini kocaman açarak Ivan'ı yutmayı denedi. Ama Ivan'a ve abileri yılanın karısının ağzına 300 kilo tuz atarak karşılık verdi. Canavar Ivan Popyalov olduğunu sandığı tuzu yuttu. Ancak tuzun tadını alınca bunun Ivan olmadığını anlayabildi ve hemen Ivan'ı kovalamaya devam etti. Tehlikenin çok yakın olduğunu anlayan Ivan atını bırakıp Kuzma ve Demyan'ın demir ocağının 12 kapısını ardına saklandı. Yılanın karısı uçarak geldi ve Kuzma ve Demyan'ı seslendi. Ivan Popyalov'u bana verin. 12 kapının ardından dilini sok da kendin al dediler. Bunun üzerine yılanın karısı kapıları yalamaya başladı. Bu arada demirciler bütün kerpetenleri ateşle ısıtmıştı. Yılanın karısı dilini demirci dükkanından içeri sokar sokmaz kerpetenlerin gazabına uğradı. Sonra çekiçlerle öldürdükleri yılanın karısını yakıp küllerini rüzgara savurdular. Ardından evlerine döndüler. Bol bol yiyip içerek ziyafet çektiler. Dans ederek gönüllerince eğlendiler. Ve yani bana bu masal aslında ilginç ve maceralı bir masal dedim ama bir yandan da şey geldi. Yani ben şeyi de bir yandan acaba olabilir mi dedim. Şimdi burada şey geçiyor ya işte böyle çeşmeyi elma yeme mesela elma günahlardan bir tanesidir de bir yerden su içiyor o bu. Hani dedim 7 ölümcül günah çıkar mı? 7 var falan 7 başlar. Dur bakayım 6 mı başı? Yok 12 başı vardı. Yani acaba bir yandan dedim 7'yi de bağlantısı ama şimdi tekrar da bakınca bunu tam bulamadım ama bunların jargonunda belki bunlar da vardır ama yani niye tuz attılar? Tuzu yedi bir şey olmadı. Bir yerlere de çıkmıyor. Resmen macera komedi filmi gibi yani. Her şeyi deniyorlar. Böyle bir şey geldi. Bu bakımdan bunun başka bir varyasyonu daha varmış. Bu böyle klasik masallardan bir tanesi. Ay benim dikkat etmem lazım benim. Dikkat edeyim. Yayının sonunda öpücük atarım. Yayının sonunda buradan hemen savaşçı üyeye bağlantı yapacağım. Yani bunu kapamadan böyle bir ayar vardı. Yapabilir miyim acaba ya da bir dahaki yayında? Teşekkür ederim. Evet, 24 dakikada olmuş zaten ya. Yani dedim ya benim biraz dinlenmem lazım bugün. Hem uykusuzum, hem yorgunum, hem tedaviden çıktım. Evet, şimdi bunun bir varyasyonu daha var diyor. Burada canavar bir yılan değil, Chudo Yudo diye bir şey varmış. Bu Chudo Yudo, Chudo dahi demekmiş. Yudo ise Judas'a göndermesi var. Christianity yani Hristiyanlık, Judas falan böyle bir gönderme var. Ama kafiye de olabilir diyor. Ve Aziz George öldürüyor bunu diyor.
Abileri uyurken nöbet tutmaktadır. O sırada altı kafalı bir Chudo Yudo gelir. Ivan kolayca hakkından gelir canavarın. Ertesi gece aynı aileden 9 başlı bir canavarı katleder. Ama bu defa biraz zorlanmıştır. Üçüncü gece 12 başlı Chudo Yudo gelir. 12 kanatı, postu, gümüşten yelesi ve kuyruğu altından bir at üzerinde görülür. Canavarın 3 başını koparır ama tekrar yenisi çıkar falan diyor. Yani burada da yine benzer şeyler falan var ama dedim ya size, ya şey mantığını ben çok kuramadım. Yani böyle mantık kurmak istedim, masal okuması yapmak istedim. Yani bunları devamlı okuyan biriyle de şey yapardım, yani 12'nin dedim ya size, 12 ay var, 12 burç var. Yani şey kısmına bakıyorsun falan, böyle gezegenler sistemine bakıyorsun falan, böyle bağlantılar var ama oturmayan da bir şeyler var. Ruslar belki biraz da kafadan sallamış olabilir, emin değilim. Bugünkü masal bu kadardı. Dedim ya, ben de biraz yoruldum. Yayından sonra, uzun aradan sonra yapmamıştım. Bir savaşçı yayını yapıyorum. Savaşçı yayınından sonra kıdemli savaşçı, ama kısa olacak, ikisi de söyleyeyim, uyarayım yani. Ama uzun zamandan beri beni böyle yayını yerden izlemeyi özlemiştir takipçilerim. Böyle bir yayın açacağım. Sonra da İmparator yayını açacağım. Ama bugün dediğim gibi dinlenmem lazım. Yayınlar çok uzun olmayacak. Ama en kısa zamanda başka canlı yayında yapacağım. Ya 7 uyurlar. Bu da mesela şey, ne diyorsun? Hristiyanlıkta var 7 uyurlar tabii ki. Var orada da. Orada da daha farklı şekilde var ya. Uyuyorlar çünkü, yani emin değilim, bakmak lazım. Ama bir uyuma hikayesi, o zaman yolculuğu ile ilgili. Yani 7 hikayesi. Ama 7 günah var. 7 mertebe orada da var. Yani 7 çakra falan oluyor. Çakra olmasa da cennet 7 katlı var. Cennetin 7 katı var. Bir de şeyin 7 katı var yani. Cehennemin 7 katı, 12, 14 katı oldu falan. Arayı çok uzatmayayım. Tamam. O zaman görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi geceler. Bay bay. Görüşürüz.